Togyzqumalaq is one of the traditional games of Kazakh people. The game develops logic and mental abilities, and it has more than 4,000 years of history. In past centuries, Togyzqumalaq was perhaps the most traditional games in Kazakhstan and Central Asia. That is why it was called nomadic algebra. This game was popular among people with high intelligence who had computational abilities, as well as among common shepherds. To play the game, they made wooden and stone boards and used bone balls or simply dug holes on the ground, and instead of the balls used ship droppings, kumalaks. The game, which has been very popular over the centuries among the Turkic-speaking people, has been revived with the independence. The Federation of Togyzqumalaq was established, clubs were opened all over the country, and republican and international competitions are held on a regular basis. Thus, the intellectual game has become increasingly popular among young people. In general, it can be noted that today the intellectual heritage of our people is actively promoted in many countries all over the world. Togyzqumalaq develops mental abilities of a teenager, teaches him to solve complex problems, promotes the development of human creativity. Outstanding songs of the steppes played this game because of such unique qualities. The famous enlighteners of the Kazakh people like Shokan Walikhanov and Ibray Altınsarin especially appreciated this game. And such giants of thought as Abay Kunanbayev, Shakarin Kudayberdioglu, Mukhtar Awezov, Kalibek Kuanchbayev were known as skilled players. In the Togyzqumalaq game, there are mathematical techniques for calculating the number of moves. The basics were formed in the Book of Alphabet of Togyzqumalaq by Serikbayt Leubayev. The current rules of the game were introduced in 1949. Abilda Akshorayev has made a great contribution to the development of Togyzqumalaq in the regions of the country. He regulated the theory and the basis of the national game. The Togyzqumalaq game is played on special board for 2 persons. The game board consists of 2 kazans, 18 holes, which contain 162 kumalaks. At the beginning of the game, each player has 1 kazan and 9 holes, with 9 kumalaks in each hole, in total 81 kumalaks. To master the game, it is enough to learn 4 basic rules. Rule of making the turn, rule of kumalaks winning, rule of tuzduk taking, and atsarau rule. The first championship of the Republic of Kazakhstan on Togyzqumalaq was held in 1948 in Almaty. Shorman Otegenov, the representative of the Jambul region, was recognized as the winner. Rahimbay Karimbayev was a great contributor to the history of the Togyzqumalaq in the 70s and 80s. By his initiative in 1974, the Togyzqumalaq Federation of the Kazakh SSR was established. Rahimbay Karimbayev influenced the decision to open Togyzqumalaq clubs in 1982 at the children's sports schools in all regions of the Republic. The first Open Asian Togyzqumalaq Championship was held in 2009 in Shymkent city. The annual national championships and tournaments popularized study of Kazakh history and traditions among youth and adults. Further popularization of the game helps to bring Turkic people together. Kyrgyz elinin ruhi murasının tuu çokusu bolgon Manas eposu Toguz Korgooldu da içine kamtıyt eken. Orada Toguz Korgool dep kabılanmaz Gökjalın nak türünün olturdu takoşonda gördün mü? Beregi turgan oyunda anda Toguz Korgool dep kabılangan emanas bolturdun. Bizden ustatыбыз 95 yaştagı Jumaliyev Aspek ata, Bishkek şaharının turgunu. Tokmak şaharının etno muzeyinde saklanıp durgan taş taxtanın сүрөтү
1903 yıl çıkan Aziya'nın Yüreğine Sayakatım degen George Almaşı'nın kitabından alıngan fragment jana gezi jurnallarga çıkan materiallarga көңүлүңүздөрдү бурабыз. 1993 yılı Kuvat Kartanbayev kompüterdi Toguz Korgool oynogонго үйрөткөн. Ар кайсы деңгээлде өткөрүлгөн мелдештерге күбө болуңуздар. Toguz Korgool көчмөндөрдүн оюнунун программасына кирген. Unsur dünyanın pek çok yerinde bilinen, Türkiye'de de oldukça yaygın bir şekilde oynanan strateji ve zeka oyunudur. Oyun her yaştan kişinin birlikte oynamasına izin vermektedir. Bu anlamda kuşakları da bazen bir araya getirmektedir. Çünkü evlerde oynayabildiğimiz gibi bazen bahçede toprağı kazarak oynayabilmekteyiz ve aslında her anlamda herkesin bir araya gelerek ve her yerde de oynayabildiği bir oyundur. Bu açıdan da önemlidir. Yani sosyo-kültürel işlevini de burada bize göstermektedir. Çünkü sosyalleşmeyi sağlamaktadır. Yani iletişim kurmayı sağlamaktadır. Zihinsel ve sosyal gelişime katkı sağlamaktadır. Özellikle örneğin kırsal kesimlerdeki insanların toplanıp bir arada vakit geçirmesine ve sosyalleşmesine katkı vermektedir. Türkiye'de oyunun pek çok farklı türü bulunmaktadır. Oyunun kuralları ve oyuncu sayısı da aslında bu türlere göre şekillenmektedir. 3 kuyulu oyunlar olabildiği gibi 6 kuyulu, 9 kuyulu oyunlar da vardır. Oyuncu sayısı da en az 2 olmakla birlikte takım halinde de oynanabildiği için belki 10'a 15'e kadar çıkabilmektedir. Oyuna başlarken de bazı ritüeller kullanılmaktadır. Mesela yazı tura atma ya da çöp çekme, taş saklayarak hangi elde olduğunu tahmin etme gibi başlangıç kuralları vardır. Oyun farklı yaş, cinsiyet ve grupların bir araya gelmesini sağlayan bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda farklı yaştan insanları buluşturduğu için kuşaklar arası aktarımı da desteklemektedir. Sivil toplum kuruluşları çatısı altında birleşen bu unsurun taşıyıcıları ve uygulayıcıları yerel, ulusal ve uluslararası alanda pek çok etkinlik düzenlemekte. Örneğin Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak biz her yıl düzenlediğimiz etnospor kültür festivallerinde Mangala için özel bir alan ayırıyoruz. Buraya her yaştan, her cinsiyetten farklı pek çok kişi geliyor, katılıyor ve bu anlamda oyunun kültür aktarımını destekliyoruz. Ya da müzemizde gelen pek çok ziyaretçi için hem mangala oynayabilecekleri bir ortam oluşturuyoruz. Hem de farklı grupların, kuşakların bir araya gelmesini, buluşmasını ve kuşaklar arası aktarımı sağlıyoruz.